Selamlar arkadaşlar, ben Sidar. Hisse seçmek için faaliyet raporları okurdum. Bilançoları okurdum, gözden geçirdim şirketlerin. Şirketleri araştırırken bu faaliyet raporlarının önümüzdeki 2-3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlarına bakardım. Ama gün geçtikçe bu işte tecrübe kazandıkça anladım ki bunlar yapılabilir. Tabii ki temel analiz gerçekten önemli. Zaten bu fiyatlar bu temel analize dayanarak yukarı veya aşağı iniyor. Buna hemfikiriz. Ama bunun uzun bir iş olduğunu ve bunun daha kısa yolunu bulduktan sonra artık daha kısa yolunu yapmaya başladım. Bu benim hisse seçerken kullandığım bir yöntem. Yıllardır kullanıyorum gene bu yöntemimi. Bir bakın bakalım, belki size de yarayabilir. Ben hisselerimi bu şekilde seçiyorum. Belki siz de bir bakın. Hoşunuza giderse bir deneyin. Bir testine bakın. Gerçekten uyuyorsa siz de böyle bu şekilde rahatlıkla sadece ve sadece fiyatlara bakarak, fiyatların bize ne söylediğini anlayarak hisse seçimi yapabilirsiniz. Dediğim gibi faaliyet raporları da okuyabilirsiniz. Bilançoları da kontrol edebilirsiniz ama bu bilançolar eğer ki bir hisse senedi, bir firmanın hisse senedi pazarlanacaksa, yani halka satılacaksa, çünkü nitekim hisseler de bir pazarlanması gereken bir kağıtlar, yani nitekim her firma kendine iyi pazarlaması gerekir ki hisselerini satsın. Bu bilançolarına ben rahat bir şekilde oynanacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle dikkat ederseniz, siz de biraz geçmişe bakarsınız veya zaten bu işle uğraşıyorsanız yıllardır, ne bilançolar geldi. Yani ben bilançolar bakarken, bilançoları okurken ne bilançolar geliyordu ama hisse zırnık derler ya, zırnık oynamıyordu. Ama şirket batacak denilen şirketler öyle böyle çıkmadı. Yani tavan gittiği bile olmuştu. Daha sonra tabii haberler geliyor ki işler değişmiş. Ama zaten dediğim gibi siz bilanço okursunuz, faaliyet raporlarına bakarsınız ama bu tahta sahiplerinin, bu spekülatör, büyük spekülatörlerin ne zaman oynatırsa, ne zaman o hisseyi almaya başlarsa hisse o zaman çıkıyor, ne zaman satmaya başlarsa ve o zaman satıyor ve satacaklarında genellikle hep iyi şeyler olur. Yani iyi bilançolar gelir, iyi faaliyet raporları çıkar, hep iyi haberler dolaşır, haberler çok iyidir, analizler müthiş gider, o zaman satılır. Ama ne zaman alınacaksa bilançolar kötü gelir. Faaliyet raporlarında pek bir şey gözükmez ki, çünkü neden? Ucuza mal toplamaları lazım ki yavaş yavaş artık oradan mallanıp daha yukarıdan bu güzel haberler geldikten sonra rahat bir şekilde satılsın. Onun için ben 20 yıla yakın bir zamandır bu işi yapıyorum. Benim tecrübem, ben fiyatlara bakarım. Fiyat çıkıyorsa faaliyet raporu vesaire, bilanço benim için önemli değildir. Çünkü bunun arkasında bir şey vardır zaten. Ben de zaten görüyorum fiyatın çıktığını, veya fiyat düşüyorsa bunun arkasında ne olup bittiği de benim umurumda değil. Yani siz de böyle düşünün, pek kafayı yormayın. Siz alımınıza, satımınıza bakın. Bırakın arkasında olanlar ne yapıyorsa çevirsinler. Siz sadece fiyata odaklanın. Fiyat çıkıyorsa bunun arkasında kesin bir şey vardır. Evet, şimdi o zaman biz bu hisseleri nasıl seçeceğiz? Hemen gelin bir bakalım buna. Acaba sizin de hoşunuza gider mi, görelim. Evet, ilk başta bakacağımız şey BIST 100 endeksi arkadaşlar. Başka hiçbir şeye bakmanıza lüzum yok bana kalırsa. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer ki endeks çıkıyorsa kağıtların %90'ı 95'i yükselecektir arkadaşlar. Eğer ki endeks düşüyorsa, yani endeksi düşüş trendindeyse, kağıtların %90'ı yine 95'i düşecektir. Sizin o %5'lik kağıdı bulma ihtimaliniz bana kalırsa çok düşük. Yani bence mümkünatı yok. Çok zor bir ihtimal. Yani onu Warren Buffett'lar bile bulamıyor yani, en azından. Ben öyle düşünüyorum. Yani siz de okursanız bakarsınız onlar. Onlar da bulamıyor. Siz de bulacağınızı zannetmiyorum. Peki biz endeks acaba yükseliş trendinde mi, düşüş trendinde mi? Hemen bunu ben nasıl anlıyorum? Size hemen bunu göstereyim. Siz de bu şekilde endeksin acaba yükseliş trendinde mi, yani kağıt alımlarına müsait mi, veya düşüş trendinde mi geri çekilmemiz gerektiğini size nasıl yapacağımıza bakalım. Ben burada 100 tüplük, yani 100 mum çubuklarıyla hareketli ortalama kullanıyorum. Çok basit. Siz de kullanabilirsiniz. Yani zaten trading çok basittir. Kendinizi zorlaştırmayın ve bu ekranın içine 50 tane indikatör atmayın.
Size tavsiyem, yani her zaman diyorum, en çok indikatör atan kazansa zaten hepimiz burayı 1000-2000 tane indikatör doldururuz. Öyle bir şey yok. Ben şimdi mesela burada hemen moving average, yani işte hareketli ortalamalar alıyorum, bir hareketli ortalamamı. Bunu da arkadaşlar 100 tane çubuğu, 100 tane mum çubuğunu içine alacak şekilde 100'e getiriyorum bunu. Böyle getirdikten sonra yalnız günlük mum çubuklarında değil, burada piyasanın gücünü ölçmek için ben haftalık mum çubuklarını kullanıyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu piyasa 100 günlük hareketli ortalamanın altına kırdıysa arkadaşlar bu piyasa alınmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben bu şekilde kağıt alıyorum. Alacağım zaman 100 günlük hareketli ortalamamın üstüne çıktığında kağıt almaya başlıyorum. Diyelim ki hemen bakıyorum mesela. Diyelim ki ne zaman yanaşırmıştı? 2011'e kadar gitmeyelim. Yakın bir zaman olsun. Evet, 2017. Mesela burada dolaşan, burada bir kere denerim. Burada da bir kere denerim. Yani şöyle göstereyim. Şurada bir kere denerim. Stop da olabilirim aldığım kağıtlardan. Burada da bir kere denerim. Gene stop olabilirim. Ama burada aldığım kağıtlar 2000 ne zamanmış? 2017 Ocak ayı gibi. Burada aldığım kağıtlar beni, şunu sileyim, 2017'den 18'e kadar büyük ihtimalle ihya etmiştir. Sizi de ihya edecektir ve ihya etmeye devam edecektir. Yani şimdi peki ne zaman, eğer ki yine 100 günlük hareketli ortalamamın altına kırdıysa şurada, bundan sonra ben artık kağıt almam. Yani tabi buradan alınan kağıdı, bunun fırçası neredeydi ya? Şurada. Burada alınan kağıdı, bir dakika hemen hızlı bir şekilde şunu değiştireyim, gözükmüyor bu, kırmızı yapayım. Burada alınan kağıdı artık buralara kadar çıkana kadar da büyük ihtimalle herhalde kar etmiş olursunuz. Çünkü endeks bu kadar fazla çıktıysa kağıtlar da 2017-2018 arası inanılmaz çıkmıştır. Siz de çok büyük karlar etmişsinizdir o kağıtlarda. O kağıtları da nasıl bulacağımızı şimdi göstereceğim ama bunu biraz daha şey yapalım, analiz edelim. Şimdi şunu silelim. Tekrar burada kırdıktan sonra ben buralarda artık kağıt almıyorum. Buralarda büyük ihtimalle hadi bu tepeyi zaten bulamamışız da buralarda satmışızdır bu kağıtları. Tekrar buraya geldiğinde yıl 2019. Ben tekrar burada artık kağıt bakmaya başlıyorum, artık alacak kağıt. Çünkü neden? Endeks, bizim BIST 100 endeksimiz 2018'in yine 2019 gene Ocak'ta gene alım vermeye başlamış. Yani demiş ki piyasa artık yükselebilir. Alım geliyor yavaş yavaş. Burada tekrar stop olmuşuz. Bakın her zaman şey yapmayacağız ama yani aldığımız kağıtları da çabuk çıkmasını da bileceksiniz. Onu da şey yapacağız. Hani baktık gitmiyor, hemen stop olacağız. Kaçacağız o kağıtlardan. Tekrar gelmiş. Ne zaman gelmiş? Gene 2019'un bakın ta Ocak'tan neredeyse Haziran'a kadar hiç kağıtla alakam kalmamış benim burada. Hiç bakmamışım bile kağıtlara. Siz de bakmayın. Yani bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Yani tabii karar sizin. Veya shortlamışımdır. O da var. Yani kısa pozisyona geçmişimdir. Ama burada gene piyasaya yanaşmışız bu bölgelerde. Bakın ne zaman yanaşmışız? İşte Haziran, Ağustos, yani yazın. Burada yanaşılan kağıtlar sizi gene büyük ihtimalle gene aynı tepeyi bulmuştur. Ne kadar bir zaman içinde? Yaklaşık olarak gene 8-9 aylık bir periyotta o kağıtlar da sizi inanılmaz ihya etmiştir. Yani baktığınız zaman etmiştir. Tekrar ne zaman kırmış? Düştükten sonra ne zaman? Mayıs ayında, 2020'de Mayıs ayında tekrar kırmış ve kırdıktan sonra gene ben bu piyasaya yanaşmışım, bizim borsamızın. Nisan ayından, yani 2020, yani bu sene, geçen sene Nisan ayından yaklaşık olarak yani yaz başına kadar ne diyelim onu, Nisan, Mayıs, Haziran gibi gene bir 2-3 aylık periyotta, şu periyotta gene iyi kağıtlar, yani iyi kar edecek kağıtlar size ulaşmıştır. Bakın gene burada zaten gene değmiş. Değmiş ama yukarıda kapatmış. Ne zaman? Ağustos gene. Ben eğer ki buna deyip de yukarıda kapatıyorsa gene bu piyasaya girilebilir. Gene bu piyasa hala ittiriliyor yukarı doğru, belli. Siz bu piyasayı gene alabilirsiniz, yani BIST'i. Elimle gösteriyorum gene tahtadaymış gibi. Ağustos 2020 Ağustos gibi gene girilebilir ve o zaman aldığınız kağıtlar gene sizi ihya etmiştir. Yani ilk başta bakacağımız şey endeksimizin ne kadar kuvvetli olduğu. Burada mutabıkız değil mi? Anlaştık burada. Peki diyelim ki
Endeksin gücünü bu şekilde ölçtük. İşte hareketli ortalamamızın üstünde 100'ün. Haftalık mum çubuklarında özellikle söylüyorum. Biz binlerce kağıdın içinden, yani yüzlerce kağıdın içinden olası yüksek ihtimalle daha iyi performans verecek kağıtları nasıl bulacağız? Ya tabii bunun birçok yolu var. Yani dediğim gibi videonun başında yani faaliyet raporu da okuyabilirsiniz. Yani firmanın planlarına bakabilirsiniz. Endeks kötüyken faaliyet raporları iyi ise, yani endeks kötüye gittiğinde faaliyet raporları çok güzel olan firmalar, yani büyük ihtimalle herhalde tahta sahibi de iyi bir insansa zaten çıkacaktır. Yani endeks düzelince daha iyi performans gösterecektir diğer şeylere göre, ama bunun gene ben sadece fiyatlara bakarak yolunu buldum. Yani bu şekilde fiyatlara baktıktan sonra arkasında yatana ne yattığını irdelemiyorum. Tekrar bakacağım burada. Ben burada gene indikatör kullanıyorum. Buraya rate of change yazarsanız, bu indikatör arkadaşlar yüzdelik değişimini gösteren bir indikatör. Herhangi bir finansal enstrümanın. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Fiyatlar, yani iyi performans gösteren senetler iyi performans göstermeye genellikle devam ederler. Kötü performans gösteren senetler kötü performans göstermeye genellikle devam ederler. Ben burada parantez içine açıyorum, genellikle diyorum. Tabii ki bu iyi performans gösteren senetlerin arkasında büyük hikayeler vardır arkadaşlar. Belki onu işte faaliyet raporlarından yakalamış olabilirsiniz. Zaten bunlardan dolayı iyi performans gösteriyorlardır ve bu senetler endeksin düştüğü zamanlarda bizim için bir fırsat olarak karşımıza çıkabilir. İşte ben de sadece faaliyet raporu, işte bilanço vesaire okumadan sadece ve sadece işte bu indikatörü kullanarak benim yüzdelik olarak senedin ne durumda olduğunu görebiliyorum. Siz de bir bakın, işinize yararsa kullanın. Tabii ki sizin işinize yararsa kullanın. Baktınız işinize yaramıyor, size göre bir şey değil, kullanmaya tabii ki bilirsiniz. Peki nasıl kullanıyoruz bunu? Diyelim ki bizim en son neredeymiş? Ağustos 2020'de bizim BIST endeksimiz yükselişe geçmiş. Düşmüş ama tekrar yukarıda kapatıp tekrar, yani 100 hareketli ortalamamın üstünde gerçekleşmiş. Peki ben hisse senedi ararken ne yapabilirim? Yani bu binlerce, yüzlerce hisse senedinin içinde ne bulabilirim? Bir bakalım. Aynı bu tarihe bakacağız gene. Ağustos 2020. Evet, şimdi bakıyorum ben hisselere. Diyelim ki Akbank. Şimdi Akbank Ağustos, nerede? Ağustos 20'de, Ağustos'un başında. Burada arkadaşlar benim bu indikatörümü, yani rate of change indikatörümün altında, yani yüzdelik kesimi hala ucuz ve bir türlü pahalanmıyor. Bunun arkasında yatan ben bir şey olduğunu düşünmüyorum ve geçiyorum bunu. Arçelik'e bakıyorum. Diyelim ki ne kaçtı? Ağustos 2020'de Arçelik inanılmaz yukarıda. Ben Arçelik'te mutlaka bir fırsat bulup mutlaka Arçelik'i satın almam gerekiyor. Çünkü Arçelik'in içinde, Arçelik'in arkasında yatan kesin bir hikaye var. Görüyorsunuz zaten senette 2000 o civardan, Ağustos ne kadarmış? 20 lira civarlarında, neredeyse 2'ye katlamış, 1,5 katlamış. Aselsan'a bakalım hemen. Tekrar Ağustos'a geliyorum. 2020 nerede Ağustos? Gene burada. Buna da bakılabilir. Yani girilebilir, denenebilir. Çünkü nerede? Benim rate of change, yani indikatörümün üstünde. Yani fiyatlar yüzdelik kesimde hala yukarıda. BİM'e bakıyorum. Nerede Ağustos'ta? Ağustos 2020. Burada, yani bu BİM'i ben buralarda denememişimdir. Girmemişimdir. Çünkü yukarıda değil. Bunu bak çizelim buradan. Bir şeyler yapmışız sanırım buna. Ağustos'a geliyorum gene. Nerede Ağustos? Bulamadım da yahu. Tam şurası. Evet, burası gene benim neydi? Bu indikatörümün, yani sıfırın üstünde, yani şu çizgimin üstünde. Yani ben bu piyasaya yanaşabilirim. Doğan Holding. Yani hiç mesela adıması o sıralar duyulmamıştır büyük ihtimalle, ama bu senette görüldüğü gibi üstlerde gezdiği için indikatör, yani yüzdelik payda bu senet hala satılmıyor. Endeks kötüye giderken satılmamış. Bu çıkışta daha iyi rol oynayabilir. Onun için ben bu senede yanaşmak zorundayım. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben yanaşırım, alırım bunu, denerim, sepetin içine atarım. Bu da yaklaşık olarak ne olmuş? 2'den
Of 100 katı çıkmış o seviyede. Yani ekliyor. Mesela buna bakalım, Ağustos. Yok, aşağılarda geziyor. Bunu almam ama bu da iyi performans göstermiş ama ben bunu almazdım. Enerji saha, buna bakalım. Ağustos. Bu da altlarda. Bunu almam ama daha sonra takip edilebilir üstlerde. Mesela bu çok iyi performans göstermiş. Ereğli'ye bakalım. Ağustos. Bakın Ağustos'ta mesela Ereğli gerçekten yukarıda geziyor. Endeks kötüyken de yukarıdaymış. Yani endeks kötüyken hala yukarılarda geziyorsa benim indikatörüm, yani bu indikatör ben bayağı güvenirim, yıllardır kullanırım. Benim Ereğli'ye mutlaka yanaşmam lazım. Çünkü bunda bir hikaye vardır. Endeks düşerken çok fazla hırpalanmamış bu senet. Ne olmuş? Daha sonra 9 liradan 18, bu da 2 katı çıkmış. Fort'a bakalım. Ağustos. Oo, mesela bakın, yani bu çok güzel bir örnek. Sıra sıra iniyorum burada. Zaten bundan sonra da inmeyeceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Siz kendiniz araştırın. Bakın bakalım oluyor mu? Yani oluyorsa gelin bakalım, gerçekten bu işliyorsa, işlemişse, backtest'tir bunun adı zaten. Ben de şimdi size backtest yapıyorum. Bu backtest dedikleri de bu kadar zor bir şey değildir. Kendinizi zorlamayın. Program lazım bana, backtest yapacağım, onu yapacağım, onu yapacağım. Lüzum yok. Açın. Size bir program geçmişe dayalı data veriyorsa her türlü backtest'i kendiniz evde yapabilirsiniz. Yani kendinizi zorlamayın. Bu işi tabii ki öğrenmeniz lazım. Yani öğrenerek yapmanız lazım ama yani çok fazla da yani hani kutsal kaseyi bilmem neyi aramanıza lüzum yok yani. Onu kimse bulamamış, bulamayacaksınız. Onun için sakin olun, rahat olun. Bakıyorum şimdi mesela burada Ağustos'ta 2020'de çok fazla yukarılarda dolaşıyor. Yani yüzdelik kesimin çok üstünde geziyor. Yani bu senedin arkasında bir hikaye olabilir. Yanaşmak lazım ki bu senet de yani 90 civarından 18, 2,5, 3, 27, neredeyse 3 katı çıkmış Ford. Yani burada ben şey yapacağım, artık analiz etmeyeceğim. Siz bütün endekse bakabilirsiniz istediğinize. Siz uzun yoldan da tabii ki bunları araştırabilirsiniz. İşte dediğim gibi bilançolar olsun, faaliyet raporları olsun, şirket analizleri olsun. Hatta şirketleri açıp kendiniz de konuşabilirsiniz ama ben ne kadar inandırıcı gelir bana inandırıcı gelmez. Çünkü eğer ki o şirketin sahibi bensem, işler kötüye gidiyorsa kardeşim, açıkça söyleyeyim, ben bu şirketin paylarını satmak istiyorsam şirket mükemmel göstermem lazım o şirketi. Maalesef öyle yani. Ticaret bu yani. Ama siz sadece fiyatlara odaklanırsanız, bu şekilde fiyatlar çıkıyorsa arkasında olanın pek sizin alakanız olacağı bir şey değil. Çünkü siz o kadar ivini civini bilemezsiniz şirketlerin. Ama fiyatlara bakın. İşte dediğim gibi endeksi çok iyi ölçmeniz lazım. Endeks gerçekten yükseliş trendinde, endeks gerçekten yükselişi gösteriyorsa, çıkmaya müsaitse, gidiyorsa, dediğim gibi işte bu, ben 100 hareketli ortalama kullanıyorum. 100 mum çubukluk haftalıklarda. Bir ona bakın. Bir de işte rate of change. Bu gerçekten iyi bir indikatör. Çünkü o senedin arkasında yatan gücü gösteriyor bana. Yani arkasında hala alım var mı? Bir de özellikle bu çok önemli. Hisse senedi seçerken. Endeksimiz bizim kendi borsamızda, bu her borsada olur fark etmez ama bizim borsada da eğer endeksimiz kötü gidiyorsa ama bunun arkasında bazı senetler var ve dayanıyorsa hatta veya daha az hırpalanıyordur mutlaka. O da zarar ediyordur ama daha az hırpalanıyorsa o senetlere birazcık bir bakın bakalım. O senetlerden böyle 3-5 tane toplayın. Yani endeks çıkmaya başladığında böyle at nala gidebilirler. Dikkat etmek lazım. Bunun için ben sadece işte bu indikatörü kullanıp da bakabiliyorum. Yani yoksa inanın faaliyet raporu vesaire, bilanço mesela okuyacak zamanım da açıkçası yok artık. Görüşmek üzere. Bu arada tekrar istirham ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Bay bay.